Yanlış his diye bir şey yoktur. Yani biz nasıl hissediyorsak realite odur aslında. O yüzden bir insana işte bunda üzülecek bir şey yok, bunda korkacak bir şey yok demek aslında istismardır. Yahut hislerim her zaman olması gerektiği gibi, olduğu gibi hislerimin şiddeti de her zaman olması gerektiği gibidir. O yüzden bir insana bunda bu kadar üzülecek bir şey yok, bunda bu kadar korkacak bir şey yok demek de aynı şekilde istismar. Çünkü şöyle düşünelim, örneğin anksiyetenin tanımı nedir? Kişinin aslında endişelenecek bir şey olmadığını zihnen bilmesine rağmen endişelenmekten kendisini alamamasıdır. Dolayısıyla o insana işte bunda endişelenecek bir şey yok dediğinizde kendisi zaten bunu bildiği ama işte öyle hissetmekten kendisini alamadığı için durumunu daha da kötü hale getirmiş oluyoruz. Yahut fobiye de şöyle diyebiliriz. Fobi nedir? Bir insanın rasyonel olarak aslında orada korkacak bir şey olmadığını bilmesi fakat o hissine engel olamaması demektir. O yüzden bunda korkacak bir şey yok, bak korkma demek de aynı şekilde istismar ve karşımızdakinin durumunu daha kötü hale getiriyor. Çocukluktan başlıyor aslında hislerimizi bastırmamız yahut bazı hislerin yanlış olduğunu düşünmemiz. O yüzden insanlar da başkalarının hislerinden rahatsızlar. Çünkü kendi hislerini yaşamaları kendilerine yasaklandığı için bir başkasının o ya da bu şekilde hissetmesine katlanamıyorlar. O yüzden çocuğun mutsuz hissetmesine katlanamıyor mesela. Ve çocuk mutlu olmalıymış gibi davranıyor ve biz de çocukken şöyle hissediyoruz. Mutlu olmam gerekiyor. Annem, babam benim için ellerinden geleni yapıyorlar ve benim mutlu olmam gerekiyor diye düşünüyoruz. Halbuki az önce söylediğim gibi biz nasıl hissediyorsak realite odur ve hislerimiz aslında hiçbir zaman yanlış değildir. Hislerimi tanımazsam kendimi de tanıyamam. Sorunun ne olduğunu anlayamam ve acının çok önemli bir görevi vardır. Acı bir şeylerin yanlış gittiğini göstermek içindir. Fiziksel acı mesela ne işe yaradığını biliyoruz. Öyle değil mi fiziksel acının? Fiziksel acı bir şeylerin yolunda gitmediğini, o konuda bir şey yapmamız gerektiğine dair bir çağrı. İşte ruhsal acı da aynı şekilde. Ruhsal acı da bize bir şeylerin değişmesi gerektiğinin sinyalini veriyor. Yani bir yardım çağrısı aslında. Her biri içimizdeki o yaralı çocuğun yardım çağrısı ve ona kulak verebilmemiz gerekiyor. Ama biz çocukken alıştırıldığımız için kendi işte duygularımızı bastırmaya, hislerimizi aslında tanımıyoruz. Yani mutsuzken mutsuz olduğumuzu anlayamıyoruz ve tacizin temel sebebi de aslında bu. Mesela bir erkek bir kadını arıyorsa ve kadın bundan rahatsızsa bu aslında tacizdir. Öyle değil mi? Ama o kadar çok aslında hislerimi bastırmaya alışıyorum ki işte bir erkek beni aradığında bundan rahatsız olsam bile evet rahatsız oluyorum diyemiyorum. İşte o yüzden tacize karşı da anlamamız gereken şey bu. Çünkü sorunlarımızın tamamı aslında acılarımızdan kaynaklanmıyor fakat acılarımızın ifadesinin yasaklanmasından kaynaklanıyor. Ve hala gerçek hislerimizi bilmiyoruz, gerçek düşüncelerimizi bilmiyoruz. Hala ailemizin, toplumun, işte dünyanın hislerini hissettiğimizi zannediyoruz. Onların düşüncelerini düşünüyoruz, onların hareketlerini hareket ediyoruz. Ve o yüzden bir sorun var fakat sorunun ne olduğunu anlayamıyoruz. Yani temeldeki nedeni anlayamıyoruz. Temeldeki nedeni anlayabilmemiz için önce hislerimizi anlamamız gerekiyor ve hiçbir hissin aslında yanlış olmadığını, hepsinin olması gereken bir şeyi bize göstermek için orada olduğunu anlamamız gerekiyor. Burada şeyden bahsedeceğim. Benim her zaman çok önerdiğim bir kitap Beden Asla Yalan Söylemez. Alice Miller'ın Okyanus Yayınlarından ki aslında Yetenekli Çocuğun dramından belki daha öncelikli olarak okunabilir diye düşünüyorum. Çeviri de çok daha iyi Yetenekli Çocuğun dramına göre. Daha çarpıcı aslında. Umarım Yetenekli Çocuğun dramı da daha güzel bir çeviriyle yayınlanabilir. Sonunda arka kapağında Cem Mumcu'nun yazdığı bir şey var hislerle ilgili. Bence son derece önemli. Diyor ki birine öfkelenme özgürlüğümüz yoksa onu sevmeyi seçemeyiz. Sevmeme özgürlüğümüz olmayan birini gerçekten sevemeyiz. Tabii ilk aklımıza gelenler anne babamız. Çünkü haksızlık karşısında verilmesi gereken doğal tepki öfke. Fakat öfkelenmemiz bize yasaklanıyor. Yani sanki bazı yanlış hisler varmış ve bunlar da yanlış davranışlara neden oluyormuş gibi gösteriliyor. Halbuki yanlış his diye bir şey yoktur ve ben hislerimi ne kadar tanırsam onlar üzerinde ve davranışlarım üzerinde o kadar çok kontrol sahibi olurum.
Çünkü his ve davranış arasında bir mesafe vardır ve hislerimin nedenlerini eğer anlayabilirsem his ve davranış arasındaki o mesafeyi açabilirim ve davranış kontrolünü de aslında bu sayede sağlayabilirim. Cem Mumcu şöyle devam ediyor arka kapaktaki sözüne. Diyor ki birine karşı hissettiğimiz duygu ona karşı hissetmemiz gerekenler diye önceden tarif edilmişse onunla meselemiz bitmeyecek, hatta başlayamayacaktır bile. Yani anne babamıza karşı şunları hissetmeliyiz ya da şunları hissetmemeliyiz diye bir şeyden bahsedemeyiz. Çünkü diyor Cem Mumcu, gerçek hayatta böyle hissetmem lazım, şöyle hissetmemem lazım diye bir şey yoktur. Hisler ne yöne gideceklerini gerekliliklere sormazlar. Hiçbir gerçek ve olgun ilişki özünde nesnel değildir. Öznel gerçek paylaşımlarını nesnellik üzerinden kurmazlar. Neyse yani anlatmaya çalıştığım şey temelde öyle aslında. Şöyle hissetmem lazım yahut şöyle hissetmem son derece yanlış diye düşünemeyiz. Biri mesela ihale yoktur hakkında şöyle yazmış Goodreads'te. Bu kitabı okuyan herkes anne babasına öfkelenebilir. Evet, yani bu kitabı okuyan herkes anne babasına öfkelenebilir ve bunda yanlış bir şey yoktur. Anne babamız dahil herhangi birine hissetmemiz gereken bir şey yoktur. Yani her nasıl hissediyorsak o aslında doğrudur. Önce bu yanılgıdan kurtulmamız gerekiyor. Ve çocuklarla ilgili de şunun üzerinde durmak istiyorum. Konu ister çocuk olsun, ister yetişkin biri olsun. İletişimdeki amaç hiçbir zaman karşımızdakinin o ya da bu şekilde düşünmesini ya da karşımızdaki insanın o ya da bu şekilde davranmasını sağlamak olmamalı. Bu konuda sıklıkla verdiğim bir örnek var ama güzel bir örnek olduğu için onu tekrar vermek istiyorum. Çünkü diyorum ki çocuk hiçbir zaman kötü davranmaz, eksik davranmaz, kusurlu, hatalı davranmaz. Eğer çocuk bizim eksik, hatalı, kusurlu, yanlış dediğimiz şekillerde davranıyorsa bizim ona davranışımızda bir yanlış vardır. Onu anlamamız gerekiyor. Bizim o yanlış davranış dediğimiz şeylerin hepsi bir yardım çağrısıdır. İçimizdeki çocuğun bize kendi sesini duyurma çabasıdır. Biz o sesi duyduğumuz zaman o hissin yani o davranışın nedenini anladığımız zaman zaten işte o yanlış dediğimiz davranışa da gerek kalmayacak. Bunu da şöyle anlatıyorum. Çünkü kötü davranışa verebileceğim güzel bir örnek bence. Avrupa'da geçen bir olay bu. Bir kadın terapist başka bir kadın terapiste gidiyor ve şöyle diyor. 9 yaşlarında bir erkek çocuk cinsel tacize uğramış ve diyor ona nasıl yardımcı olabileceğimi bilmiyorum. Terapide hiç ilerleyemiyoruz ve daha da kötüsü her seansta beni taciz ediyor diyor. Yani kadının bacağına yapışıyor ve bacağına sürtünüyor çocuk ve terapist de kendisini son derece kötü hissediyor. Ne yapacağını bilemiyor. Konuşuyorlar o diğer kadın terapistle. Fakat birkaç ay sonra şunun farkına varıyor kadın. Kendisi her nasıl hissediyorsa çocuk ona tacizde bulunduğunda bu çocuğun kendisi tacize uğradığında hissettiği şey aslında. Çocuk bunu bilinçli bir şekilde yapmıyor aslında. Şöyle düşünün. Çocuk korkunç bir deneyim yaşıyor ve o kadar korkunç ki bunu nasıl ifade edebileceğini bilmiyor. Fakat onun yerine onun içindeki çocuk da aslında bir yardım çığlığı ortaya çıkartıyor. Yani yaptığı şey aslında bir yardım çığlığı. Ve az önce söylediğim gibi terapist şunu hissediyor. O sırada hissettiği şey daha minimum düzeyde de olsa çocuğun taciz sırasında hissettiği şey. Ve bunu anladığı zaman oradaki hislerinden yola çıkarak çocuğa yardımcı olabilmeye başlıyor. İşte burada az önce söylediğim şeye geri dönmek istiyorum. Konu ister çocuk olsun, ister bir yetişkin, karşımızdaki insanın o ya da bu şekilde düşünmesini, o ya da bu şekilde davranmasını sağlamak amacımız olmamalı. Hiçbir zaman bu iletişimin amacı değildir. İletişimin amacı ben kendimi anlatırım ama karşımdaki istediği şekilde davranır, buna yönelik bir şeydir. Çocukla ilişkide ise şöyle bir şey söz konusu. Bakın çocuğun o ya da bu şekilde davranmasını sağlarız aslında. Yani çocuğun bu davranışı bizi rahatsız mı ediyor? Çocuğa bir ceza veririz. İşe mi yaramıyor? Daha sert bir ceza veririz. O ya da bu şekilde davranırız, tehdit ederiz ve çocuğun öyle davranmamasını sağlarız. Bu çok kolay olur. Fakat bu hiçbir işe yaramaz. Bu çocuğun da işine yaramaz. Terapistin de bizim anne baba olarak bizim de işimize yaramaz. Öyle değil mi? İşte ruhsal sıkıntı dediğimiz her şeye de aslında böyle bakmamız gerekiyor. Çünkü bizim
ister ruhsal sıkıntı, ister fiziksel sıkıntı olsun, sıkıntı dediğimiz şey içimizdeki çocuğun yahut ruhumuzun bizimle iletişim kurma çabası. Sesimi duymadın, bak benim sesimi bu şekilde duyurmaya çalışıyorum sana demesi aslında. Ve orada durup evet böyle davranıyorum ama neden böyle davranıyorum diye düşünmem lazım. Orada altında yatan nedeni anlamam lazım. Eğer amacım davranışın değişmesine odaklanmak olursa o zaman çocuğu anlayamam. Yani buna içimdeki çocuk da dahil, reel çocuk da dahil. Çünkü orada bir neden var o çocuğun öyle davranmasında. Önemli olan onu anlayabilmem. Halbuki bize şu öğretiliyor. Yani çocuğa çekidüzen verilmeli. Çocuk işte ona çekidüzen verilmezse, ona sınır konulmazsa o ya da bu şekilde davranır ve bu kötüdür. O yüzden çocuğun öyle davranmaması için ipleri elimizde tutmamız gerekiyor diye öğretiliyor. İşte bu düşünceden ve bu bakış açısından muhakkak kurtulmamız gerekiyor.